Herkese merhaba. Yeni bir satılık müstakil evler ve köy evleri videosu ile yine beraberiz. Baştan söyleyeyim, bu haftaki ilanlar pek iyi değil. Belki 3-4 tane ilan iyi diyebilirim ya da 5 olsun hadi. Ya iyi değil derken hani ben kendim böyle çok beğenmedim. Beğenmediğin ilanları neden ekliyorsun diye sorarsanız belki benim beğenmediğimi başkası beğenir. O bölgeden bir yer bakıyordur, aradığına yakın bir şeydir vesaire vesaire. Sizlere böyle daha fazla seçenek olsun diye onları da ekledim. Belki bayramdan dolayı bu hafta böyle fazla ilan yok. Bilemiyorum artık. Böyle 350 bin 1 milyon TL arası olan nispeten ucuz ekonomik ev ilanlarını inceleyeceğiz diyelim. Ve çok uzatmadan hemen ilk ilanımıza geçelim. İlk ilanımız nereden? Balıkesir, İvrindi, Kışladere, Muhteşem Doğa, Uygun Kelepir, Taş Ev başlığıyla yayınlanmış. 350 bin TL fiyatı var. Balıkesir, İvrindi, Kışladere mahallesinde 23 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 90 metrekare brüt bir alanı var. 85 metrekare net. Oda sayısı 2+1. Müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden takas evet demiş. Açıklamasında ne diyor bakalım. Kışladere muhteşem doğası olan bölgede kaçırılmayacak fırsat diyor. Mevki köy içi, bahçeli, taşev, elektrik vardır, su vardır, yolu vardır. Alt üst yapısında hiçbir sorun yoktur demiş. Biraz bakım yapılır ise daha güzel bir yapı oluşturulabilir demiş. Her türlü araç ile kolaylıkla ulaşım sağlanabilirmiş. Çok sevecen bir köy olup havası ve doğası ile huzur bulacağınız bir bölgede demiş ve fiyat da çok uygun diye belirtmiş. Bilmeyenler için şöyle bir hemen haritadan bakalım. Akçay bölgesine 35 kilometre, işte plajlara gitmek isterseniz Akçay tarafına 35 kilometre civarı. Yine Burhaniye, işte Gömeç, buralarda 35-40 kilometre civarı diyelim. Ayvalık merkeze de yaklaşık 55 kilometre civarında bir yer. Hani işte Kuzey Ege'nin bu işte Ayvalık, Gömeç, Akçay, Edremit bu kısımlarına yakın bölge diyelim. Çünkü buralarda fiyatlar biliyorsunuz çok yüksek fiyatlar. Onlara alternatif olabilecek bir bölge. Şöyle hemen fotoğraflarına da bir bakalım. Yani evin e, böyle hani çok çökük, yıkık durumda mı diye bakıyorum da böyle şu an için henüz böyle çok bir şey anlayamadım. Bakmaya devam ediyorum. Yani çok böyle evin şeyiyle ilgili fotoğraf koymamış ama nasıl anlatsam böyle çok ağır, yıkık da değil ama böyle çok toplu da değil. Ama bazılarını görüyoruz, işte duvarlar gitmiş, işte çatı gitmiş, her taraf her yerde. Öyle bir yer değil. Ama şey olarak da ne bileyim parkesi vesairesi yapılmamış. İşte ne bileyim duşu, tuvaleti, banyosu, mutfağı muhtemelen eski tip köy evi tarzında. Yani dış bakımdan iyi diyelim ama iç tarafı da tadilat istiyor diyelim. Orta seviye tadilatlı bir yer diyelim. Çok fazla uzatmayayım. Emlakçısının cep telefon numarasını ileteyim. 0536 890 69 79. Tekrar ediyorum. 0536 890 69 79 dedik ve hemen bir diğer ilanımıza geçtik. Bu ilanımız nereden? Antalya Korkuteli'nden Yaylı'da satılık müstakil ev başlığıyla yayınlanmış. 460 bin TL fiyatı var. Antalya Korkuteli Karakuyu Mahallesi'nde 24 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 110 metrekare brüt, 100 metrekare net bir alan var diyor. 100 metrekarede bir bahçe alanı var anladığım kadarıyla, açık alan demiş. Oda sayısı 2+1. Tapu durumu arsa tapulu demiş ama hani buralarda böyle köy evleri bazen bu şekilde çıkabiliyor. Yine tabii ki son karar size kalmış. Bu bir belediyeyi arayıp bunun durumu nedir, ne değildir diye bir sorup soruşturmakta fayda var. Çünkü bazıları tedirgin olabiliyor ama
bazen de şöyle bir gerçek var. Örnek veriyorum, hani bu köyde bütün evler, 100 tane ev varsa 98'i arsa tapulu olarak geçebiliyor. Bu yüzden bir emlakçıyla konuşmakta, işte ne bileyim buraya bakan belediye ile vesaireyle konuşmakta fayda var. Zaten hani fiyatta neredeyse arsa fiyatıyla eşdeğer bir fiyat diyelim. Ev 2 katlı olup elektrik ve suyu vardır. Bakın bu da zaten sizin için bir avantaj. Şöyle konumuna da bir bakalım. Antalya'ya işte 46 kilometre, 50 kilometre diyelim yuvarlak hesap. 50 kilometre, işte 45 dakika civarında aracınız varsa ulaşabileceğiniz bir mesafe. İşte plaja, denize, Antalya merkeze gidebileceğiniz mesafe diyelim. Şöyle fotoğraflarına da bakalım. Yani nispeten, yani bu da biraz önceki ev gibi mi diyeyim, bilemedim. O biraz daha iyi durumdaydı ama bunun da yine duvarları iyi. Yani şu kısmı aldanmayın. Burası bu ahır gibi kullanılan alt kısım, işte depo, ahır, ağıl neyse. Ama bunun böyle biraz çatılık işi var gibi duruyor. Bir şey de yazmamış. Böyle iç kısımdan da fotoğraflar yok. Ama zaten %99 oralarda tadilat gerektiren durumlar diyelim. Ya işte arsa tapulu yer alınır mı? Bu size kalmış bir şey. Bazen hani, hatta geçenlerde yorumlarda vardı yine, işte dükkan tapulu yer bence alınır dedim ben. Ona yazmış yorum, işte niye alınır diyorsunuz vesaire. Alınabilir. Yani her şeyin bir resmi yolu var ve bu benim fikrim. Hani ben alırım, siz almazsınız. Ben size hadi alın gidin koşun bu evi demiyorum. Bu kendi fikrimi belirtiyorum. Elbette ki gerisi size kalmış. Hani her zaman söylüyorum, yani e, bu ilanları belediyeye danışmadan, işte ne bileyim etrafı gezmeden, dolaşmadan, çeşitli araştırmalarını yapmadan gidip kesinlikle satın almayın. İlk başta mutlaka, zaten hani çoğunuz yapıyorsunuzdur bunu da, yine de bir uyarı olarak vereyim. Bazıları sanıyor, işte dediğim gibi, hani biz burada yayınladık hadi o koştura koştura eve alacak insanlar. Böyle bir şey yok elbette. Zaten hani yazacağım, böyle bir nedir o, yatırım tavsiyesi değildir diye bu kanal açıklamasında yazıyor ama bunu böyle koskocaman yazıp videonun başlangıcına koyacağım. Bundan sonra öyle yapmayı düşünüyorum. Diyelim çok uzattık. Emlakçısının cep telefon numarasını vereyim: 0505 858 61 çift 0. Emlakçısının cep telefonu, tekrar ediyorum, 0505 858 61 çift 0. Emlakçının numarası. Düşünenler arayıp bilgi alabilir ya da irtibata geçebilir diyelim. Ve bir diğer ilanımıza geçelim. Emlak ofisinden Gökçen Mahallesi'nde müstakil ev diyor. 400 bin TL fiyatı var. İzmir-Gökçen Mahallesi'nde 25 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 113 metrekare brüt, 50 metrekare net bir alanı varmış. Açık alanda, yani bahçesi de 63 metrekareymiş. Oda sayısı 1+1 demiş. Bu da yine biraz önce söylediğim gibi arsa tapulu. Ya bunu arsa niyetini de düşünebilirsiniz. Hani zaten hani fiyat gerçekten bir arsa fiyatı. Bu da yine tire merkezde bir ilan. Yine ona göre söylüyorum, işte kararı siz vereceksiniz. Yazmış zaten, 113 metrekare alana sahip, 2 kat imarlı, köy meydanına yakın konumda, elektrik ve su abonelikleri aktif, doğalgaz altyapısı sokakta hazır. Detaylı bilgi için ofisimize bekliyoruz yazmış. Tire nerede diye soranlara şöyle hemen konumuna bir bakalım. İzmir'e ne kadar, işte denize ne kadar mesafede, size hemen onları ileteyim. İzmir'e yaklaşık 70 kilometre mesafede. Böyle denize gideyim derseniz Kuşadası da 60 kilometre civarında. Yani araçla yine 1 saat civarı tutar tutmaz diyelim. 1 saatlik mesafede diyelim, ya da şöyle bir fotoğraflarına bakalım. Ve söylediğim gibi bunu arsa olarak da değerlendirebilirsiniz. 2 kat imarı varmış. Burayı böyle hani komple yıkıp, çünkü
Tire'de böyle ilanları dolaşıyoruz. 700'e, 800'e, 900'e de evler çıkıyor. Ya da işte ne bileyim aynı şekilde ben bu adam nasıl bu yerde bu şekilde arsa tapusuyla oturuyor derseniz böyle işte ne bileyim bir çatıyı değiştirip belli bir tadilat yapıp ona göre siz de oturabilirsiniz. Ya da hep söylüyorum işte ilk önce bir belediyeyle görüşüp nedir bunun durumu ne değildir diye. Kararını elbette ki siz vereceksiniz. Yani söyleyeceğim şey çatı gerçekten gitmiş durumda. İç kısımda zaten tadilat istiyor ama bunun şöyle bir şeyine bakarsak tire merkezde avantajı bunun nedir derseniz hem işte trenin merkezinde olması hem işte iki kat imar izninin olması bence bir avantaj. Çünkü bazı emekliler için böyle köylerde yaşam zor. Özellikle araba olmadıktan sonra çok daha zor. Bu da alternatif olarak düşünebileceğiniz ilanlardan biri olsun diyelim. Cep telefon numarasını ileteyim emlakçının 0530 391 85 48. Tekrar ediyorum 0530 391 85 48 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Bu ilanımız nereden? Aydın Boğaz Doğan'dan Aydın Muğla Denizli ortasında köy evi kaçırılmayacak fırsat başlığıyla yayınlanmış. 530 bin TL fiyatı var. 23 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. Aydın Bozdoğan Pınarlı Mahallesi'nde satılık müstakil ev diyor. 170 metrekare brüt, 155 metrekare net bir alanı var. Açık alanda 70 metrekarelikte bir bahçe alanı varmış. Oda sayısı 3 artı 1 diyor. Bunun harici müstakil tapulu kimden emlak ofisinden takas evet demiş. Pınarlı köyünde 155 metrekare üstüne yarı tadilatlı iki katlı ufak bahçesi olan köy meydanına 50 metre mesafede kaçırılmayacak fırsatta yatırımlık arazi demiş. Şöyle bakarsak konum olarak mesela denize ne kadar uzaklığınız var? E, Güzelçam, Kuşadası yaklaşık 94 kilometre, işte Kuşadası 92 kilometre demiş. Kıyı Kışlacık 80 kilometre, işte Güllük 80 kilometre civarı, böyle biraz daha aşağı ineyim derseniz. Akbük'e ne kadar? Akbük tarafına da 83 kilometre mesafede. Söylediği gibi böyle biraz ortada kalan bir yer. Hem işte yukarıya gidebilirsiniz hem böyle biraz daha aşağı Bodrum'a doğru inebilirsiniz. Tamam, çok kısa mesafe değil ama yine işte araçla en azından haftada bir böyle bir denize gidip gelebileceğiniz bir alan yine. Şöyle hemen fotoğraflarına da bir bakalım. Şöyle geziyorum. Ya yine işte hep her zaman gördüğümüz köy evlerinden ama böyle bunun böyle dış şeyi böyle korunaklı, yani iç kısmı da fena durmuyor. Eski köy evi tabii ama çatı durumu da yine iyi gibi gözüküyor. Yani evet, bu böyle biraz daha az masraf isteyen bir yer diyelim. Böyle ağır tadilat şeyi yok. Hatta bakın yine verandasının böyle oluğunu vesairesinin üzerine sacını şusunu busunu da koymuşlar. Ee, Ya bazen her şey para. İnanın şu demirleri hani bu korkulukları vesaireyi yapayım deseniz şimdi bilmem kaç milyar para isteyecek bunu yapan usta. İşte demir zaten olduğu gibi, profil olduğu gibi bir masraf, bir maliyet. O yüzden hani yapılı olan ne varsa elinize kârdır diyeyim. E, Yani ev söylediğim gibi çok ağır tadilat gerektirmiyor. Ama işte banyoydu, mutfaktı, işte buralar aşağı yukarı her köy evinde zaten aynı, biliyorsunuz. İlanları hep geziyoruz. Bunun harici böyle dıştan da güzel korunaklı, işte ne bileyim sürgülü kapısı var. Dıştan duvarı da örülmüş. Yani bence makul bir ev diyeyim. Yani işte bu beğendiğim birkaç ilandan birisi de bu. Çok fazla uzatmayalım. Cep telefon numarasını ileteyim: 0539 942 30 66. Tekrar ediyorum: 0539 942 30 66
cep telefonu numarası dedik ve hemen bir diğer ilanımıza geçtik. 613 metrekare avlulu ev ve ahır, 545 bin TL fiyatı var. İzmir Bergama İkizler Mahallesi'nde 24 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 120 metrekare net, 613 metrekare de brüt bir alanı var. Bu yani bahçeyle beraber olan tapu alanı. Oda sayısı 2 artı 1 diyor. Müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden. Açıklamada ne demiş? 613 metrekare içerisinde ev ve damı olan müstakil parselimiz satılıktır demiş. İlk önce bilmeyenler için şöyle konumuna bakalım. Bergama böyle işte Dikili, Ayvalık taraflarına biraz daha yakın bir İzmir ilçesi diyelim. Mesela Ayvalık'a 53 kilometre mesafede. Başka böyle Dikili'ye bir bakalım. Dikili 48 kilometre mesafede. İzmir'e de İzmir merkeze de 105 kilometrede bir mesafede. Söylediğim gibi işte hani Dikili, Ayvalık bu taraflar daha yakın kalıyor. İşte 50 kilometrede siz hesap edin ne kadar olur. Aracınız varsa işte 50 dakikada bilemediniz 1 saatte gidebileceğiniz bir mesafe. Bergama'da çok ilan çıkıyor. E, Hatta bundan böyle daha ucuz fiyatlı evler de bu arada ben fotoğrafları geziyorum. Ben konuşayım bu arada. Yani daha uygun fiyatlı evler de çıkıyor bazen ama bunun metrekaresi gerçekten büyük. Yorumlarda görüyorum işte böyle büyük bahçeli büyük alan isteyen izleyicilerimiz de oluyor yorumlarda yazıyor. Belki onlar için bir alternatif olabilir dedim. Sonuçta 613 metrekare gerçekten büyük bir alan. Yani bunun harici klasik köy evi, taş ev, hani böyle dıştaki şu hale getirebilirseniz bakın şu daha önce sıvanmış mı artık boyanmış mı buralar tam bilemedim. İşte buraları böyle kazıyıp yine bu hale getirebilirseniz çok daha şirin, çok daha böyle gösterişli bir taş ev haline dönüşecektir. İç kısmında her zaman söylediğimiz gibi klasik işte parkeydi, banyoydu, mutfaktı. Bunlar zaten %90'ında 95'inde yok. Yani böyle bir ev bakıyorsanız, böyle 1 milyonun altı bir yer bakıyorsanız bunlar hep bu şekilde çıkacak bilginiz olsun. Yani söylediğim gibi çatı nispeten iyi durumda gözüküyor ama tam belli olmuyor. Ama hani böyle çok ağır aşırı derecede harabe dökük bir ev değil. Bence toparlanabilir vaziyette bir ev diyelim. Fiyat da metrekareye göre yani Bergama koşullarına göre uygun diyebilirim. Yani Bergama'dan en ucuza ne kadara denk geliyor? İşte 200-300'e belki işte 300-350'ye böyle evler çıkıyor arada ama kesinlikle metrekaresi bu kadar geniş değil. 613 metrekare az bir alan değil. Diyelim ve hemen cep telefon numarasını ileteyim 0539 222 0269 tekrar ediyorum 0539 222 0269 cep telefon numarası dedik. Bu da yine beğendiğim özellikle büyüklük alan olarak ilanlardan birisi diyeyim. Ve bir diğer ilana geçtik. Şirin Evler Mahallesi'nde uygun fiyatlı 2 artı 1 diyor. 590 bin TL fiyatı var. Aydın, Nazilli, Şirin Evler Mahallesi'nde 25 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 85 metrekare net bir alanı var. 10 metrekarelikte bir bahçe alanı varmış. Küçük bir bahçe alanı. Tapu durumu müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden takas hayır demiş. Açıklamada ne demiş? Eski polis okulu batısında olup Millet Bahçesi'ne ve karayoluna çok yakındır demiş. 3 bağımsız oda, banyo, WC ve mutfaktan oluşmaktadır demiş. Nazilli nerede kalıyor? İşte hani en azından denize ne kadar mesafesi var veya işte Aydın'a merkeze ne kadar mesafesi var derseniz şöyle bir bakalım hemen. Aydın merkeze yaklaşık 43 kilometre, Kuşadası'na da 94 kilometre. Yani yine araçta böyle 1,5 saatte gidebileceğiniz bir mesafe diyelim. Yani Nazilli'de bu sıra çok hem daire hem ev gerçekten çok ilan çıkıyor.
Hani bölge olarak da tamam hani denize çok yakın değil ama hani birçok noktaya da yakın işte ne bileyim Akbük işte 98 kilometre. İşte Güllük 98 kilometre, işte Kuşadası biraz önce baktık yaktı. Ya hepsi ortalama 100 kilometre civarında birçok noktaya ulaşabiliyorsunuz. Araç varsa işte söylediğim gibi belki her gün gidemezsiniz ama ne bileyim haftada bir, 15 günde bir hafta oraya, bir hafta işte Kuşadası'na, bir hafta Akbü'ye böyle size bir alternatif sunabilir. 590 bin TL fiyatı var dedik. Şöyle bir fotoğraflarını da inceleyelim. Yani şöyle bakmaya çalışıyorum hani ne durumda diye. Bu onun çatısı mı acaba? Yok, bu değil. Sizin çatı değil bu. Sizin alan çatısız anladığım kadarıyla. Şu kısım betonlu olan yer sizin anladığım kadarıyla. Valla ne diyeyim birden nutkum tutuldu. Yani hep aynı tarz evler görüyoruz zaten. Çok böyle ağır tadilatlı diyemem ama çok az tadilat da diyemem. İşte ne bileyim mesela bu biraz daha derli toplu gibi, en azından parkesi var. İşte tavanlar ahşap döşeme yapılmış bazı kısımlarda. Ona istinaden böyle dışarıda yapılacak işleri var gibi. Söylediğim gibi bunda böyle bir çatı yok da betonarme gibi bir şey var. Buraya bir yalıtım vesaire gerekli. Ama fiyatına göre e, yani çünkü bakıyoruz hani şeylere, orta seviye, hani böyle çok aman fırsat bir ilan da değil. Böyle aman çok yüksek bir ilan da değil. Orta durumda bir ilan diyelim. Çok uzatmayayım. 0544 413 58 88 0544 413 58 88 emlakçısının telefon numarası dedik. Bir diğer ilanımıza geçtik. Antalya Gazipaşa Akoluk Mahallesi'nde satılık müstakil yazlık ev, 650 bin TL fiyatı var. 66 metrekare net bir alan, 69 metrekare de brüt bir alanı varmış. 1+1. Bu da yine arsa tapulu diyor. Evimiz 65 metrekare net oturum olup elektrik, su abonelikleri alınmıştır. Yol sorunu yoktur. Diki üzerinde olup villa tarzına dönüştürülebilir. Yaz kış kalınabilir. Yazlık olarak güzel bir konuma sahiptir demiş. Bölge olarak nerede derseniz burası hani böyle bir Anamur, Mersin tarafına daha böyle yakın bir mesafe. Evet işte bakın 34 kilometre mesela. Alanya tarafı da 60 kilometre civarında bir yer. Böyle Antalya Alanya ile Anamur arası demeyeyim. Anamur'a biraz daha yakın bir bölge. Denize olan uzaklığınızda yaklaşık 17 kilometre civarında bir yer. Şöyle fotoğraflarına da bakın. Fotoğraflarda çok bir şey yok. Ama böyle tadilata ihtiyacı olan bir yapı gibi de gözükmüyor. Betonarme yapılmış bir yapı. Yine söylediğim gibi işte hani bu arsa tapulu olma durumunu ilk önce bir emlakçı ile konuşup sonra bir belediye ile konuşup böyle netleştirdikten sonra kafanıza yatarsa, işte kanuni olarak herhangi bir böyle ağır bir sakıncası durumu yoksa veya ne bileyim işte bir yapıya dönüştürülebilir durumu varsa alternatif olarak olabilir. Sonuçta 650 bin TL'ye hani inanın şu yapıyı şu an yapamazsınız. Buraya bu betonarmeden şunları dikeyim, işte penceresiydi, mutfağıydı, banyosuydu. Gerçekten bu inşaat maliyetleriyle o duruma getirmeniz çok zor. İç kısmı ile ilgili fotoğraf yok. Yine düşünürseniz hani detaylı olarak işte emlakçısından, mal sahibinden neyse fotoğraflarını isteyebilirsiniz. Emlakçının cep telefon numarasını ileteyim: 0532 669 26 73. Tekrar ediyorum: 0532 669 26 73 telefon numarası dedik ve bir diğer ilanımıza geçiyoruz. Bir diğer ilanımız İzmir Bayındır'dan. Satılık Bayındır'da ev diyor. İzmir Bayındır Çinikler Mahallesi'nde
26 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev. 355 metrekare brüt, 160 metrekare net bir alanı var. Oda sayısı 4+2. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Sahibinden takas. Evet demiş. Tapuda 2 katlı kagir ev görünen 355 metrekare alana 80 metrekare yerleşen toplam 160 metrekare olan eski kagir taş yapı demiş. Ayrıca fotoğraflarda görünen 20'şer metrekare olan 2 tane tek katlı evler de arsaya dahildir demiş. Su aboneliği varmış. Fotoğraflarda ekledim, aktif akıyor demiş. Elektrikte Gediz'e ödenecek saat ücretinden sonra hemen alınabilir demiş. Yani elektrik saati sayacı almanız gerekiyor demiş. Pazarlık payı vardır demiş. Tadilat izinli numaratajı da vardır demiş. Yani böyle pazarlıkla bu böyle biraz daha çekilebilirse, bunun da metrekaresi böyle çok küçük değil. 355 metrekare totalde bir arsa alanı var. Bu arada şöyle ben fotoğrafları da açayım. Yani söylediğim gibi içinde böyle yine böyle ufak evler de var diyor. 2 tane 1+1. Yani ona ev demeyelim de artık ne bileyim atölye gibi bir şey yapabilirsiniz. Bu tarz bir şey de değerlendirebilirsiniz. Yani hep ilk önce bir çatıya vesaireye bakmaya çalışıyorum ama onu tam göremedim. İç kısımda işte her zaman olan masraflar var zaten. Onları söylemeye bile gerek yok artık. Ama hani böyle dış duvarlar fena durmuyor. Hani çatı da böyle kurtarılabilir durumdaysa en azından değerlendirebilir diyeyim. Böyle işte ufak böyle alanların olması da sizin için bir avantaj. İşte buraya ne bileyim hobi için bir atölye gibi bir şey yapabilirsiniz. Ne bileyim misafir odası, müştemilat gibi bir şeyler yapabilirsiniz. Geniş bir alan. Yani İzmir, Bayındır düşünenler için Bayındır şeyine bakmadık. İzmir'e işte 50 kilometre civarında olan bir mesafede. Kuşadası'na da işte 60 kilometre. Nispeten yine yakın sayılabilir bir mesafe diyeyim. 1 saatlik bir mesafe. Hem deniz olanağı hem de İzmir diyeyim. Sahibinden olması bir avantaj. Bununla beraber pazarlık da yapılır demiş. Hani böyle sıkı bir gerçekten ciddi bir pazarlık da belki ilan biraz takip edilebilir. Çünkü artık Bayındır'da bile böyle ucuz ev bulmak çok zorlaşıyor her geçen gün. Bu da böyle metrekaresi büyük olduğu için en azından bir de böyle tabii gidip görmek gerekiyor. Hani çatı ne durumda, işte duvarlar ne durumda. Eğer bunlar da böyle kurtarılabilir durumdaysa bence makul olabilecek ilanlardan birisi diyelim. Cep telefon numarasını ileteyim, emlakçısının mal sahibi bu, direkt komisyon da demiyorsunuz. 0551 166 15 29. Tekrar ediyorum, 0551 166 15 29 mal sahibinin cep telefonu dedik. Bir diğer ilanımıza geçtik. Şimdi neredeyiz? Muğla Milas'tayız. Bafa'da satılık köy evi demiş. 750 bin TL fiyatı var. Muğla Milas Bafa'da 25 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 162 metrekare brüt, 50 metrekare net bir alanı var. 2+1 oda sayısı. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Emlak ofisinden takas hayır demiş. Başka böyle bir açıklama kısmında herhangi bir bilgi vermemiş. İrtibat numaraları vesairesi var. Bu ilanı niye aldım? Bu ilan denize yakın gerçekten. Akbük civarlarına 10 kilometre. Yani gerçekten hani çok kısa bir mesafe. Araç varsa 10 dakikada hemen plaja inebilirsiniz bir şekilde. 10-15 dakikada diyelim. Ama ev Akbük'e böyle baktık. Diğer kısımlara bakmaya gerek var mı? Yok, zaten en yakın Akbük'te güzel bir alan. 10 kilometre, 11 kilometre civarında bir alan. Şöyle fotoğraflarına bir bakalım. Yani evet, evin gerçekten ihtiyacı var her şekilde tadilata. Ama yine bunu da yorumlarda görmüştüm. Böyle denize 10 kilometre civarında olan
bir ilan çıkarsa lütfen yayınlayın diye. Bu da onlara alternatif bir ilan olsun diyelim. Güzel küçük bir avlusu var. Yani duvarlar böyle yıkık dökük değil. İşte her zaman baktığımız gibi genellikle çatı problemli oluyor bu tarz yerlerde. Bunda böyle çatı da çok yıkık da değil, çok sağlam da değil. Böyle onun ortası gibi bir şey. Bakalım burada duvarlarda bir şey göremiyorum. Yani evet böyle yamalı biraz bohça gibi yapılmış edilmiş ama yani köy evleri genelde bu şekilde hani şimdi yorumlarda biz çıkıp demesin hani bunun neresi düzgün diye de köyde bu yani başka ne bulacaksınız köy evinde bu tarz işte yerler çıkıyor genelde. Sonuçta denize de yakın bir mesafe. 750 bin lira e, Milas için özellikle denize bu kadar kısa mesafe için bence iyi bir fiyat diyebilirim. Çünkü hep ilanları gezdiğimiz için böyle çok daha uzak bölgeler 1 milyon 900 bin 800 bin hatta arsalar bile 500 600 bin 700 binden başlıyor. En azından hani bu müstakil tapusu olan hani içinde ev gözüken elektrik su aboneliği olan bir yer. Alternatif olarak düşünebilirsiniz diyelim. Emlakçısının cep telefon numarasını ileteyim. 0553 093 37 27 0553 093 37 27 cep telefon numarası. Bu da yine böyle hani fiyat şeyi olarak beğendiğim ilanlardan birisi diyebilirim. Ve bir diğer ilanımıza geçtik. Nereye? Çanakkale Kızılkeçili İğdelik Mahallesi'nde satılık taş ev. Böyle Kaz Dağları'na böyle biraz daha yakın olayım diyenler için aldım bu ilanı da. 780 bin TL fiyatı var. Çanakkale Merkez Kızılkeçili Köyü'nde 24 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 123 metrekare brüt 110 metrekare net bir alanı var. Oda sayısı 4 artı 2. Müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden demiş. Çanakkale merkezi 25 kilometre. Umur beldesine 5 kilometre uzaklıkta demiş. İldelik mahallesine toplam 123 metrekare arsa içerisinde demiş. 2 katlı 2 katta ayrı ayrı 3 artı 3 6 bölmeli demiş. Dışarıdan merdivenli tadilat gerektiren taş ev satılıktır. Tarihi eser değildir. Tadilat ya da yıkılıp yeniden yapılabilir demiş. Şöyle bir konumuna bakalım. Denize ne kadar mesafedesiniz? İlk önce ona bakalım. Yani böyle denize aşağı yukarı 7,54 kilometre demiş. Hadi 10 kilometre diyelim. İlla ki burada plaj olacak değil. Bu Çanakkale Boğazı kısmından bahsediyorum bu arada. Yani 10 kilometre mesafede işte Çardak tarafında burada plaj var biliyorsunuz. 18 kilometre civarında da burası. Böyle daha şeye ineyim derseniz işte Küçükkuyu tarafları ya da işte Assos tarafları Behramkale'ye 82 kilometre mesafede. İşte Küçükkuyu'nu 72 kilometre, bu da 70 kilometre civardır aşağı yukarı. İşte 70 kilometre civarında da Küçükkuyu tarafları. Akçay 74 kilometre mesafede birçok hani alana da çok uzak değilsiniz. İşte Akçay'da, Küçükkuyu'ydu bu yerlere de uzak değilsiniz. Ama ben Boğaz tarafında denize gireyim diyorsanız da 10-15 kilometre mesafe çok bir mesafe değil. Şöyle fotoğraflarına bir bakalım. Yani iç kısmı zaten söyleyecek bir şey yok. Köy evi tarzında dış gerçekten bu da güzel. Evet bunu da niye ekledim? Çok düzgün duran taş evlerden birisi bu ilanda. Bakın gerçekten tam taş ev mi? Taş ev. Dıştan hani bir de emlakçı demiş yıkabilirsiniz falan diye. Valla burayı yıkmaya kıyamaz insan. Dış kısmından bahsediyorum. Yani iç kısmına da her zamanki gibi klasik tadilat işleri yapılabilir. Bahçesi var, avlusu var. İşte Kaz Dağları'na yakın olayım. Taş ev merakım var. Ben taş evde oturmak istiyorum veya ne bileyim yazlık olarak kullanmak istiyorum diyen birileri için alternatif olabilir diyelim. En azından hani bu dış e, cephe durumu e, gerçekten sağlam gözüküyor.
Çatı ile ilgili çok fotoğraf koymamış. Bunlar, bu kiremitler hani ne bileyim belki bir tadilattan geçirdi galiba. Oradan arta kalanlar bunlar da. O da fena durumda gözükmüyor. 780 bin TL'de fiyatı var. Yani böyle hazır, daha böyle az tadilat gerektiren diyeyim bir ilan düşünürseniz alternatif olsun. Cep telefon numarasını ileteyim: 0532 301 89 çift 0. Tekrar ediyorum: 0532 301 89 çift 0 cep telefon numarası dedik. Bir diğer ilanımıza geçtik. Bu da yine Milas'ta bir ilan. Kayabükü köyünde 2 katlı müstakil taş ev diyor. 1 milyon TL fiyatı var. 92 metrekare bir alanı var. 2+0 demiş. Müstakil tapulu. Kimden? Sahibinden bir ev. 2 katlı, üst katı restore edilip oturulabilir. Alt katı depo olarak kullanılabilir demiş. Sağlam taş yapıdır. Köyün merkezinde. Milas'a 25 kilometre. Milas Havaalanı'na 35 kilometre. Bodrum, Akbük, Didim'e 1 saatlik mesafede demiş. Önünde yaklaşık 25 metrekare boş alanı vardır demiş ve son fiyat demiş. Pazarlık yok demiş. Bilemiyorum. Hani böyle bir takip edersiniz. Ona göre belki zamanla düşebilir. Yani konumunu aşağı yukarı söylemiş zaten. Denize olan mesafeniz 1 saat demiş. İşte Milas'a da 25 kilometre mesafedeymiş. Bu yüzden konumuna bakmaya gerek yok. Yani ev, bu da yine biraz önce baktığımız ev gibi, bu daha da güzel bir taş ev. Bu hem böyle iç kısımdan da böyle sıvanmadığı için iç kısımdan da çok güzel gözüküyor. Hem dıştan hem içten gerçekten çatı da iyi durumda. Böyle bir yıkıklık durum yok. İşte panjurlar, kapı böyle tam orijinal e, köy evi pozisyonunda. Bakın pencerelerden görebilirsiniz kaç santim taş örme olduğunu. Ya bu da yapı olarak bakın gerçekten çok güzel. Hiçbir şekilde bir işi yok. Her şeyle dört dörtlük bence. Çatı da güzel durumda gözüküyor. Bacası vesairesi. Hani iç kısmı tamam, yapabilirsiniz bir şeyler ama dış tarafla ilgili hiçbir şey yok. 25 metrekarelikte bir alan var demiş. Artık bu tapuya dahil mi değil mi bilmiyorum, onu yazmamış ama hatta merdiveni bile bakın yine taş örme diyelim. Yığma taş mı diyorlar buna, tam bilemedim. Bakın böyle güzel bir şöminesi de var. Kapıları orijinal. Bu da işte hoşuma giden, özellikle yapı olarak hoşuma giden ilanlardan birisi. Denize de zaten 1 saatlik mesafede, işte Milas'a yarım saatlik 25 dakikalık mesafede diyelim. 1 milyon TL fiyatı var. Sahibinden bir ilan. Emlakçı komisyonu da ödemiyorsunuz. Pazarlık yok demiş ama belki yine bir şeyler olabilir. Ya da en azından ilanı takip edebilirsiniz diyelim. Cep telefon numarasını ileteyim: 0538 080 69 36 cep telefon numarası. Tekrar ediyorum: 0538 080 69 36 cep telefon numarası dedik. Ve bugün de son ilanımıza geldik. Hemen hatırlatmamızı yapalım yine. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın diyelim. Görüşlerinizi yorumlarda bize iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.